Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine birlikteyiz. Videomuzda her iki Luna'yı da son 24 saatteki grafiklerine göre inceleyeceğiz. Aynı zamanda her iki Luna'nın piyasadaki genel çöküşe karşı vermiş oldukları tepkilere bakacağız arkadaşlar. Bunun dışında Binance CEO'su CZ'den önemli açıklamalar geldi. Özellikle Luna'yı çökerten cüzdan konusunda kendileri de biliyorsunuz son dönemde iddialara maruz kalmıştı. Bu iddiaları yalanlayıcı nitelikte açıklamalar yaptı. Bunlara bakacağız. Evet, videoya devam etmeden önce sizden ricam arkadaşlar, kanalımıza abone olmanız, yine videoyu beğenip arkadaşlarınızla da paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsınız ve ikinci bir destek olmuş olursunuz. Şimdiden göstereceğiniz ilgi, alaka ve desteklere teşekkür ediyorum. Bu konuda lütfen es geçmeyelim. Kanala abone olmaya çalışalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde TR Klasik Luna'dan, yani eski Luna'dan başlayalım. Eski Luna son 24 saate %7.24'lük bir değer kaybıyla 4.054 ile bizleri piyasada karşılıyor. Bununla birlikte hacim %10.91 azaldı ve hacmin market değerine oranı %17 olarak şu anda makul seviyelere inmiş görünüyor. Market değeri de arkadaşlar 359 milyon 383 bin 333 olarak an itibariyle işlem görüyor. Terra Classic Nunce'de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yakım kararı ile ilgili oylamalar yapıldı ve her iki oylamada yüksek oranlarda %90 üzerinde oranlarla kabul edildi ve bu oylamaların arkadaşlar yakın bir tarihte Luna'nın üst yönetimi tarafından da onaylanacağı ve sonrasında gerçekleştireceğini tahmin ediyoruz. Bunun tabi olumlu etkileri olacak, ancak bu şu anda devam eden bildiğiniz gibi ayı sezonunun böylesine yoğun bir döneminde bu yakımlar ne kadar işe yarar, bunu tabii kestirmek zor. Burada aslında yönetim bunu bir süre daha bu onayladıktan sonra belki bir süre daha uzatsa çok daha büyük etki oluşturur. En azından bu çok hızlı geriye giden piyasanın normal seviyelere geri dönmesiyle birlikte dipten toplanan miktarların arkadaşlar yakılması, daha sonraki bir dönemde olması belki de Lunca yatırımcıları için çok daha iyi olabilir diye ben düşünüyorum. Bu arada burada konuştuklarımız bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al veya sat demiyoruz. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz ve bunun böyle olması uzun vadede arkadaşlar yatırımcı profilinizi geliştireceği için sizler için çok daha olumlu sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olalım. Luna tarafına geçelim. Luna tarafında da arkadaşlar şu anda an itibariyle 2.01 dolarla işlem görüyor ve düne göre %11.80 ciddi bir kayıp yaşadı. Hatta geçtiğimiz saatler içinde 2 doların dahi altına indi ve 1.99'lara kadar gördü. Bugün de bakalım bu düşüşler devam ederse ciddi anlamda Luna'da değer kaybını sürdürmüş olacak arkadaşlar. Luna'da hacim düne göre 2.26 arttı. Hacmin market değeri oranı %63 olarak şu anda olması gerekenin değerinin 5-6 katı olarak devam ediyor. Bildiğiniz gibi yeni proje Terra 2.0 ekosistemi inovasyon kategorisinde ve riskli grupta değerlendiriliyor. Dolayısıyla da böylesine ani büyük değişiklikler gösteren coinlerde özellikle yeni yatırımcıların çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Veya alım yapacak arkadaşların kademeli alımlarla ve stop loss uygulamalarıyla işlem yapmasında fayda var. Yine kaldıraçlı işlemlerden arkadaşlar iki coin'de de uzak durulmasında an itibariyle fayda var. Sizleri üzecek miktarlarda özellikle Terra Luna projesine şu aşamada girilmesi tehlikeli olur diye düşünüyorum. Tabi yine de karar sizindir ve kimseye de yine bir kere daha söylüyorum, al veya sat demiyoruz. Bu iki coin'e genel olarak baktıktan sonra gelelim piyasanın genel durumuna. Genel durumda Bitcoin ve Ethereum'da ciddi düşüşler devam ediyor. Son 24 saatte %8.61 değer kaybederek Bitcoin 20 bin doların altına inerek 19.288 dolardan an itibariyle işlem görürken Ethereum'da da arkadaşlar son 24 saatte %8.69'luk bir değer kaybı var. O da 1006 dolardan işlem görüyor. Her ikisi de hafta başından beri ciddi kayıplar yaşadı. Bitcoin %34, Ethereum %39 ve buna mütakipte major coinler, altcoinler arkadaşlar ciddi kayıplarla şu anda işlem görüyor. Hatta %40'lara, %45'lere varan arkadaşlar kayıplar var altcoinlerde. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Fed
faiz kararında faiz arttırımı 75 puan faiz arttırımını kararı alması sonrasında zaten ciddi anlamda gerilemiş olan kripto para piyasası günden güne böyle günlük %8, %10'luk değer kaybetmelerle çok ciddi anlamda büyük bir kayıplar yaşıyor. Bakalım bu kayıplar nerede bir en azından hani pozitif yönlü hareket olmasın da en azından negatifli yönlü hareket nerede duracak, nerede dengeyi bulacak ve sonrasında nasıl bir hareketler takip edecek merakla bekliyoruz. Şu anda oldukça kötü bir sezon yaşanıyor. Burada yapılması gereken konu aslında şu anda elinde coin bulunan arkadaşların sabırla beklemesi gerekir. Bu boğa sezonunda arkadaşlar gelmesini beklemesi gerekir. Zaten bu ayı sezonunda şu anda yapılacak işlemlerle çıkışlar çok büyük zararlar getirebilir. Ben elimdeki miktarları düşüşler bu yönüyle işte kesin emin olduğum haberlere göre işte elimden bir miktar çıkarayım, biraz daha düşükten sonra daha yükseğini miktar arttırarak bu piyasada kalmayı deneyeyim diyecek olan arkadaşlar olabilir. Bu arkadaşların da böyle keskin hareketlerin olduğu yerde kaldıraçlı işlemlerden ziyade spot işlemlerle işlem yapmasında fayda var diye düşünüyorum. Genel olarak piyasadaki durum ve lunaların durumu bu şekilde. Gelelim şimdi diğer önemli konuya. Diğer önemli konumuz da bildiğiniz gibi Binance CEO'su CZ bu Luna'nın çöküşüyle ilgili onda da hedef olarak gösteriliyordu. Hatta kendisi bu Luna çöküşünde bir ekip kurduğunu ve yatırımcıların bunda etkilenmesi nedeniyle bu araştırma ekibinin alacağı kararlarla yatırımcıların haklarını koruyacağını belirtmişti. Ancak bu bile yeterli olmadı. Binance CEO'su Luna'yı çökerten cüzdan Binance'in ilgili iddialar karşısında bir açıklamada bulundu. Özellikle CoinDesk ve Uppsala Security tarafından ortak bir şekilde yayınlanan rapor olmuştu biliyorsunuz ve bu raporu kendisi kınadı. Terra çöküşünde kendi cüzdanlarının sebep olduğuna dair imaların olmasını kınamış oldu arkadaşlar. Raporu da eleştirdi. En büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng CZ Zhao rapor hakkında UST'de DPEG'in kaldırılmasına neden olmakla suçladığı raporun yanlış olduğunu da belirtti arkadaşlar. UST bildiğiniz üzere Terra'nın algoritmik stable coin'idir. Bu coin depegging ile yani sabitinden ayrılması ile piyasaları adeta krize sürükledi dedi arkadaşlar. Yine CZ, Uppsala Security ve CoinDesk'in iddia ettiği gibi raporda belirtilen adresin Terra'ya ait olmadığını da söyledi. Yani bu konuda ne Terra'nın ne de Binance'in bir arkadaşlar etkisi olduğunun doğru olmadığını söylüyor. Terra olayı hakkında her zaman açık sözlü olmakla biliniyor CZ. Projenin arkasındaki ekibi de yani Terra projesindeki ekibi eleştirse de bu konudaki iddianın doğru olmadığını belirtmiş oluyor arkadaşlar. CZ analizlerine göre bu rapor yanlış. Terra'yı savunmadım diyor. Onları ağır bir şekilde her zaman eleştirdim. Sadece bir hatayı işaret ediyorum. Cunningham yasası makaledeki adres Terra'ya ait görünmüyor diyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi CZ Terra'yı sıklıkla eleştirmişti. UST'nin geçen ayın başlarında dolara karşı sabitini kaybetmesinin ardından bu yana Terra olayı hakkında sözünü hiç esirgemedi. Ekibi topluluğuyla beklenenden daha erken iletişim kurmayarak durumu ele alma şekli hakkında da birçok kez eleştiride bulunmuştu. Çökmeye meyilli olduğunu belirttiği Terra projesinin tasarlanma şekli nedeniyle de yani projenin kendisinde bir hata olduğunu belirtiyor. Projenin çöküşünden sonra Terra'ya yönelik eleştirisi en büyük kripto para borsasının bir zamanlar Terra'yı çökmeden haftalar önce güvenli bir yatırım olarak tanıttığı göz önünde alındığında anlamsız kalıyor arkadaşlar. Yani burada tamam bu tür eleştirileri yapıyorsun. Bu projeyi de arkadaşlar hani yanlış görüyorsun ama neden bu zamanında bunun arkasında durduğun gibi bir eleştirilere maruz kaldığını anlıyoruz. Bu özellikle raporlardan ve kendisinde bu raporlara karşı çıkmasından aslında iki tarafta birbirlerinde karşı suçlayıcı niteliklerde bulunuyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacak arkadaşlar. Bu arada Terraform Labs kurucusu Duvon projenin çökmesinden önce dolandırıcılık işlemleri yapmakla da biliyorsunuz suçlandı. Terra'nın ciddi şekilde incelendiği zamanlar CoinDesk ve Uppsala Security'nin ortak bir raporda Terraform Labs'ın UST'nin DPEG'in kaldırılması neden olan adrese sahip
olduğunu belirttiği zamanları da görmüş olmuştuk arkadaşlar. Terra topluluğunda bu rapor yayınlandıktan sonra çok fazla panik oluştu. İlginç bir şekilde popüler Terra muhbiri Fatman, CoinDesk ve Uppsala Security tarafından iddia edildiği gibi adresin Terra geliştiricilerine ait olmadığı gerekçesiyle raporu yanlış olarak nitelendirdi. Fatman, Luna olaylarının başlangıcında içeren bilgi sağlamıştı. Bildiğiniz gibi Fatman adresin TFL akibine ait değil, bir KuCoin sıcak cüzdanına ait olduğunu söyledi. Bu Fatman anonim kişilik CoinDesk Korea kadar prestijli bir kuruluşun bunun temel kontroller yapmadan yayınlaması beni hayal kırıklığına uğrattı dedi. Durum genel olarak böyle. Dolayısıyla hala daha bu çöküş için herkes birbirini suçluyor gibi algılayabiliriz. Gerek Devon, gerek Binance CEO'su ceza. Burada diyeceksiniz bu Binance neden önemli? Bildiğiniz gibi her iki Luna'da da büyük pazar payı hali hazırda halen Binance'te ve bu olaylar gerçekleştiğinde %65 gibi değerler Binance'teydi. Şu an itibariyle kısmi olarak bunlar azaldı ancak yine de yeni Luna'da projesinde dahi hala ilk iki sırayı Binance'in aldığını görüyoruz arkadaşlar. Evet, bekleyelim bakalım neler olacak. Yine Luna'da suların durulmayacağını anlıyoruz. Tekrar hatırlatıyorum, yeni girecek olan arkadaşlar her iki projede de çok dikkatli olması gerekir. Bunu bir kere daha altını çizelim. Mevcut arkadaşlar özellikle %99.9 kayıp yaşamış olan Launch'ta, hala da elinde Launch olan arkadaşlar varsa en azından bir süre daha bu yakımların sonlanmasıyla olabilecek ani pumplarla hani çıkmayı düşünüyorsa o sırada çıkmasında fayda var. Yine uzun vadede işte bu olaylardan Dovon çok kurnaz birisi. Bu işlemlerden bir şekilde sıyrılır. Terra Luna'yı dipten toplar ve işte tekrar her iki Luna'yı da ayağa kaldırarak işte kendi üzerindeki olumsuz etkileri kaldırır diye düşünen arkadaşlar da belli bir süre daha beklerlerse belki daha kazançlı olurlar gibi duruyor arkadaşlar. Durumlar genel olarak böyle. Video umarım sizler için faydalı olmuştur. Yatırım yaparken yine notlarınız arasında belki karşılaştırmalarda dediğim gibi işinize yarayacaktır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar hoşça kalın. Görüşmek üzere.